Selam dostlarım ve canlarım. Bugün Kung Fu Panda 5 hakkında konuşacağız. Neden Kung Fu Panda 5 hakkında? Çünkü çok sağlam teorilerle sizlerleyim. Bunlar nasıl teoriler dostlarım? Çok sağlam bir kaynaktan edindiğim ve gerçekten de akla mantığa yatkın 10 numara 5 yıldız teoriler. O yüzden ben bu teorileri sizle paylaşmadan önce isterseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, kanalda yeniyseniz ise kanala abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın dostlarım. İlk olarak dostlarım ejderha geri dönecek. Nasıl ejderha dediğinize eminim, hangi ejderha dediğinize eminim, şöyle anlatayım. Bildiğiniz gibi bizim Po'nun ismi ne? Ejderha Savaşçı. Peki hiç şunu düşündünüz mü dostlarım? Neden ejderha savaşçı? Yani başka bir isim söyleyebilirlerdi. Savaşçı, yenilmez savaşçı, ölümcül savaşçı veya sadece savaşçı diyebilirlerdi. Ama onun yerine ejderha savaşçısı diyorlar. Çünkü şöyle bir şey var ki dostlarım, zamanında vadiye musallat olmuş ve her yeri kaos altında bırakan, herkesi öldüren ve herkesin böyle korktuğu bir ejderha varmış. Ve o ejderha zamanında vadiye musallat olduktan sonra da ilk ejderha savaşçısı ortaya çıkmış ve ejderha ile büyük bir kavga ettikten sonra ejderhayı tamamen yenip başka bir yere göndermiş. Ardından kehanete göre yıllar sonra ejderha tekrardan geri dönecek ve kendi öcünü alacak. Tabi bildiğimiz, aşina olduğumuz bir konsept de olsa bu ejderha serinin son filminde, yani Kung Fu Panda 5'te yer alacak ve çok büyük, çok amansız ve bütün herkesten acımasız bir şekilde geri dönecek. Tabi burada da şunu dediğinize eminim. Eğer ejderha bu kadar güçlüyse, eğer ejderha bu kadar kuvvetliyse dostumuz Po bununla nasıl başa çıkacak? Dostlarım, dostumuz Po bununla başa çıkamayacak. Yani başa çıkamayacaktan kastım ne? Po başta ejderha ile güzel bir savaşa girecek. Sonra bakacak ki ejderhadan temiz temiz bir dayağını yiyor. Ejderha ile başa çıkamıyor ve kendisi eski takım arkadaşları olan Korkunç Beşliği bulmaya gidecek. Ve Korkunç Beşliği bulmaya gittiği esnada bildiğiniz gibi 4. filmde Korkunç Beşliğin hepsi kendi kaderlerine gitmişti. Mantis yeni bir eş aramaya gitmişti. Kaplan yeni dövüş stilleri ve yeni bir kung fu için daha uzaklara gitmişti ve ekibin pek çok üyesi başka yerlere gitmişti. Yapımın hemen hemen yarısında Po'nun onları bulmasını ve onları ikna etmesini izleyeceğiz ki artıyeten bildiğiniz gibi dostumuz Po 3. filmde kendisi usta olmuştu ve kendisi Korkunç Beşliği ve sonradan gelecek olan nesilleri eğitmek için görevlendirdiği sırada bunu eline yüzüne gözüne bulaştırmıştı ve pek de istediği şeye ulaşamamıştı. Şimdi burada şöyle bir olay var ki dostlarım, Korkunç Beşli baktı Po yapamıyor ve her birisi bu yüzden kendi yollarına gitti. Artıyeten Po bunları aramaya çıktığı zaman tek tek her birisini bulacak, tek tek her birisinin gönlünü alacak ve tek tek her birisinin geri dönmesi için ikna etmeye çalışacak. Tabi bana göre soracak olursanız Mantis gelir, maymun gelir, engerek gelir ama kaplan biraz zor gelir. Neden kaplan biraz zor gelir dostlarım? Çünkü Po'yu en fazla seven ve Po'ya en fazla değer veren kişi kaplan ve kaplan bile eğer büyüdüğü ve yetiştiği yeri terk edip gidiyorsa büyük ihtimalle Po'nun çok büyük hatası yüzündendir. Ardından kaplan da tabii ki sonradan gelecek ama büyük ihtimalle yapımın sonlarına doğru gelecek. Tabii Po bakacak ki sadece Korkunç Beşli yetmez. Ne yapacak? Ruhlar alemine de gidecek ve bulabildiği kadar kişi toplayacak bana göre. Bulabildiği kişilerden kastettiğimiz kimdir dostlarım? Mesela hatırlarsanız 3. filmdeki Kai'den mutlaka yardım isteyecek. Usta Oogway, Usta Shifu mutlaka ama mutlaka ona yardım edecek. 4. yapımda gördüğümüz ruh alemindeki binlerce kişi de büyük ihtimalle sonradan gelecek ama en önemlisi dostlarım Po Tai Lung'dan yardım isteyecek. Tai Lung bildiğiniz gibi kendisi çok büyük bir dövüş ustadı ve kendisi daima yeri geldiği zaman gücüyle, yeri geldiği zaman fiziğiyle ve yeri geldiği zaman azmiyle her şeyi başarabilecek bir potansiyele sahip. Ama Po ile birlikte dövüşür mü, işte orası bayağı büyük bir soru işareti. Çünkü 4. filmde ne kadar da Po'nun önünde eğilmiş de olsa yine de diyecek ki senin tek görevin ejderha savaşçısı olmak. Yani ejderha savaşçısı da ejderhayı yenebilmesi lazım. Sen ejderhayı yenemediysen ben neden sana yardım edeyim diyecek ve ardından büyük ihtimalle gelmeyi reddedecek. Ama büyük ihtimalle Po ona en son geçit atıştıktan sonra asayı, yani diğer dünyaya geçmek için kullanılan asayı Tai Lung'a bırakacak ve diyecek gelip gelmemek senin kararın. En azından bu dediğim gibi teoriler arasında duruyor dostlarım. Ki ben de şuna eminim, büyük ihtimalle Tai Lung yine gelmemeyi tercih edecek ama Usta Shifu'yu düşünecek. Bildiğiniz gibi o ile Usta Shifu arasında büyük bir bağ, büyük bir denge ve büyük bir sevgi var. Büyük ihtimalle Usta Shifu Tai Lung'u
ikna etmek için tekrardan dönecek ve ikinci filmde nasıl timsah ve öküzü ikna etti ise, hatırlarsanız timsah ve öküz ikinci filmde Lord Shen'e karşı savaşmak istemiyorlardı korktukları için ama Usta Shifu onları ikna etmişti sonradan. Bence 5. filmde tekrardan Usta Shifu devreye girecek ve Tai Lung'a diyecek ki bence Po'ya bir şans var ve gel diyecek. Ardından Tai Lung da gelecek ve geldikten sonra büyük bir savaş başlayacak. Çünkü bildiğiniz gibi koskocaman ejderha da olsa her yapımda olduğu gibi mutlaka onun da kendine özel bir ordusu, onun da kendine özel bir birliği ve koskocaman bir savaşla birlikte bütün her şeyi göreceğiz. Ama şöyle bir şey var ki bildiğiniz gibi 3. filmde ruhlar dünyasında Po ejderhaya dönüşebiliyordu. Yani kendi çiğ ile bir ejderha yaratabiliyordu ama ardından büyük ihtimalle bu çiğ ile yarattığı ejderha o kadar da güçlü olmayacak ve diğer ejderhayı yenemeyecek. Çünkü ne kadar da kendi çiğ ile ejderhayı kontrol etse ve diğer ejderhayla savaşsa da büyük ihtimalle onun çiği diğer ejderhanın yanında çok güçsüz kalacak ve artıyeten güçsüz kaldığı için diğer ejderhadan dayak yiyecek. Ve bu şekilde ilerlerken büyük ihtimalle Po tam yenilginin eşiğindeyken ejderha ateş kusacak ya da bir ateş topu atacak ya da herhangi bir şey yapacak ve Po çok savunmasız bir durumdayken dostlarım, ejderhadan gelecek olan büyük bir darbeyi tam yemek üzereyken Tai Lung onu kurtaracak dostlarım. Evet, inanılması zor ama bana göre soracak olursanız Tai Lung orada Po'nun hayatını kurtarmak için onun önüne atlayacak ve ardından herkes buna çok fazla şaşıracak. Çünkü bildiğiniz gibi biz hepimiz Tai Lung'u çok fazla bencil de birsek, Tai Lung burada kimsenin beklemediğini yapacak ve Po'nun hayatını kurtardıktan sonra kendisi çok kötü bir şekilde yaralanacak. Ardından Po da Tai Lung'a bakıp içi acıdıktan sonra bildiğiniz gibi dostlarım 3. filmde görmüştük ki Usta Uwe yaralanmıştı. Usta Uwe yaralandığı zaman da Kai onu günlerce sırtında taşımış ve bir panda köyüne getirmişti. Panda köyüne getirdikten sonra pandalarla karşılaşmıştı ve pandalar da onlara çiğ bükme tekniğini göstererekten nasıl yaraları iyileştirdiklerini göstermişlerdi. Ardından Kai'nin gözü dönmüş ve çiği sadece kendisi için isteyip herkesin kendi çiğini kendisine almaya çalışıyordu. Şimdi bunu neden söyledim dostlarım? Çünkü bildiğiniz gibi çiğ iyileştirmek için de verilebilir, çiğ alınabilirdi. Bana göre Tai Lung yaralandığı zaman Po kendi çiğ ile Tai Lung'u tekrardan iyileştirecek ve Tai Lung'u iyileştirdikten sonra Tai Lung'la beraber orada duran hemen hemen herkes Po'ya kendi çiğini verecek ve herkes Po'ya kendi çiğini verdikten sonra Po'nun bildiğiniz gibi bir çiğden oluşma ejderi var. O ejder çok daha büyüyecek, çok daha kocaman olacak ve ejder koskocaman olduktan sonra herkesin çiğ ile birlikte Po diğer ejderi tamamen yiyecek ve yok edecek. Ya da belki de başka bir yere gönderecek ama uzun lafın kısası ejderha yenilmiş olacak ve ardından Po Tai Lung'un üzerine doğru koşacak ve Tai Lung'a tekrardan bakacak. Tabii büyük ihtimalle Usta Shifu da Tai Lung'un yanına gelip acıklı bir şekilde Tai Lung'un başında bekleyecek ve Shifu'nun hala içindeki sevgisinin nasıl azalmadığını, nasıl bitmediğini ve nasıl halen Tai Lung'u içten içe sevdiğini göreceğiz. Ardından Tai Lung ayağa kalkacak ve büyük ihtimalle bana göre soracak olursanız Po bütün herkesi ruhlar dünyasına tekrardan gönderirken Tai Lung'u göndermeyecek. Çünkü Tai Lung bu yaptığı fedakarlıkla yeni ejderha savaşçısı olmaya hak kazanacak ve Po onu yeni ejderha savaşçısı olarak seçecek ve ardından Shifu her zaman istediği disiplinli, kuvvetli, güçlü ve tabii ki de sarayı hükmetmeye en layık gördüğü olan kişi Tai Lung'u ejderha savaşçısı olarak görecek ve ardından Shifu ve Tai Lung beraber Yeşim Sarayı'nı yönetirken ve yepyeni savaşlar, yepyeni kişiler yetiştirirken birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde ardından Po da ruhani lider olarak bütün her yeri korumaya ve yeni bir anlam arayışına ve yeni bir maceraya çıkacak ve devam edecek. Ki bana göre soracak olursanız dostlarım, ben 5. filmde şunu da çok fazla isterdim. Kaplan ve Tai Lung'un arasında güzel bir romantizm görmek isterdim. Yani Kaplan bildiğiniz gibi çok ciddi bir karakter. Tai Lung da en az o kadar ciddi bir karakter ve ikisinin de Kedigil ailesinden olduğunu düşünecek olursak ikisinin de uyumu, ikisinin de tarzı birbirine çok fazla benziyor ve ikisinin de birlikte olduğunu düşünmek hoşuma giderdi. Yani ikisinin de beraber Yeşim Sarayı'nı yönetirken yeni öğrenciler yetiştirdiğini ve hatta belki de kendi çocuklarını yetiştirdiklerini görmek çok daha hoş olurdu dostlarım. Evet dostlarım ve canlarım, Kung Fu Panda 5 hakkındaki teorim böyleydi. Eminim ki teorimi aşağı yukarı beğenmişsinizdir veya beğenmemişsinizdir, bunu bilemem. Dediğim gibi düşüncelerinizi alta yazmayı unutmayın. Size anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.